Geçen bölümde tam 5 metrelik dev tarlatanın kalıbını çıkardık. Bel lastiğini hazırladık ve sizi şaşırtacak bir şekilde rekor sürede bitirdik. Ve şimdi işte o an geldi. Part 4'te ise o tarlatanın üzerine etek kalıbını çıkartıyor, müthiş bir hacim oluşturuyoruz. Bunu kaçırırsanız üzülürsünüz. Gözünüzü ekrandan ayırmayın. Hadi başlıyoruz. Etek boyu standartlarıyla alakalı tabii kimileri etek boyunu 120 yapıyor, kimileri 150 yapıyor, kimileri 170 yapıyor. Tuhaf tuhaf böyle rakamlar var. Ama ben standartta gördüm ki 130 ve 135. Bu eteklerde gayet güzel. 130 ya da 135. Pekala bel oyuntusunu falan kumaşa verdiğimiz zaman gelin şimdi gerçekleri konuşalım beraber. Şu anda gerçekleri konuşalım. Yaptıklarımızı konuşalım yani. Her şey düzgünce oturacak, jilet gibi olacak. Eğer ben belden biraz daha kabartma istiyorsam tülümü hazırlamam gerekiyor. Kalıpta da düzgün dursun diye. Ama biz bunu önce böyle bir çalışalım. Bir görelim ne olacak. Tabii ondan sonra yine düzgün duracaktır ama biz garanti olanı yapalım. Şimdi bizim burada şu anda tarlatanımızın yüksekliği, bu arada lastik de süper yani. Tarlatanın lastiği bomba. şu an oturuma bakın, süper. Şimdi bizim burada yapmamız gereken, çok da fazla uzatmayacağım. Ben şu anda buraya nasıl bir şekilde ihtiyacım var? Hemen şöyle geliyor. 135 santimse eğer hemen metreyi alalım. Ön boy 135 istiyorsanız öncelikle her şeyi ön boya göre ayarlayın. Ondan sonra kendisi geliyor, bilginiz olsun. Ön boyu çok önemli. Eğer ki bu buradan takılacaksa ortalama buradan takılır etek. Yani bel. Ha bu arada siz bunu şuradan, şunu da söyleyeyim size. Omuzdan ölçtüğüm zaman ortalama benim beden boylarım yani 50 diyelim. Bitmiş çiğ hali 50. İşlem eteğin takılacağı yer farklıdır. Bu isteğe bağlı değişecektir. Eteği ben diyelim ki 45'ten veya 42'den takmak istedim. Tamam, benim eteğim buradan takılır. Eğer siz dediğiniz 45'ten takmak istediniz, sizinki oradan takılır. Kimisi de gelir bunu 38'den takar. Tamamen özgürüz. Tamamen özgürüz. Ben bunu burada diyorum ki sevgili arkadaşlar, tamam, bu da aklımın bir kenarında bulunsun. 41 santimden. 41 santimden eğer burasıysa hemen şöyle bir iğne alayım. Şurası yani ortalama. Çok da şey değil yani, biraz yukarı aşağı oynayabilir. Şimdi ben buradan aşağı kaç santim yapacaksın? Arkadaşım sen eteği 135 yapacaksın. 135 de yer öpeceksin. Şunu tut hemen. 135'i görelim. Şimdi 135 burasıysa, bakın 135 burası, tarlatanın da bayağı da aşağısı. Çok değil. Ama diyelim ki biz bunu 140 yapacağız. 140 santimlik 140 boyda bir etek 150 enindeki kumaştan çıkması mümkün müdür? Hadi beraber karar verelim. Ben her türlü çıkarım bu işin içinden inşallah. Burada ben şu anda insan boyuyla alakalı etek boyumu da düzgün ayarlamak istiyorum. Ve belki de ben bunu biraz aşağı indirir misin şunu? Aç, gevşet, aşağıya biraz indir. Tarlatan hafif yere değmeden önce dursun. Bakın bu konular çok önemli. Çok oldu. Biraz kaldır. Şu anda biz buradayız. Bir de şunun boyunu hemen ölçelim. Tutalım buradan. 140. Etek boyu yeri öpecek şekilde 140. Hatta 142. Biz bunu 140 yapalım. 140. Şu anda bizim, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yarım dairelere ihtiyacımız var. Kalıbı çıkartıyorum ben şu anda. Yarım dairelere ihtiyacımız var. Ve biz bunların belini, bakın bel hesabını nasıl yapıyoruz? Diyelim ki ilk önce benim yarım daire kaç bile kullanacağım, örnek veriyorum. Şu orta, ilk o yarım dairenin oturacağı yer orta. Tabi burada file çıkacak arkadaşlar. İlk etapta filelerimiz çıkacak. Niye? O kalıbı sağlıklı alabilmemiz için elimize. Burada hatalar çıkacak, göreceğiz. Kesimlerini yapacağız, alacağımızı alacağız. Ama çok basit bir usulde anlatıyorum size. Çok basit yani, en basit şekilde anlatacağım size. Şimdi ben şurası için ön tarafa yarım daire. Yarım daire nasıl kesildi? Yani bildiğimiz kloş diyelim. Ön tarafa öncelikle bir yarım daire hazırlıyorum. Fazlalıklar çıkacaktır. Ama ben bunun belini minicik tutuyorum. Nasıl minicik tutuyorum? Bel mesafesi ne kadar? Veya şöyle alayım hemen. Ben burada ne kadar pile yapma hesabı yapıyorum. Bakın çok basit. Önle yan tarafı arasında kaç pile yapmak istiyorum? Ben burayı tek parça mı çalışacağım? Parçalar halinde mi çalışacağım? Hepsi mümkün. Ama şurayı şuradan şuraya biz diyelim ki burası yok. 2 pile. 2 pileden sonrası bağımsız hale geliyor. Yani ne demek oluyor bu? Şurası düz. Bakın şurası düz. Burada bir pile var. Şurada bir pile var. Burası bitmiş artık. Buraya artık ikinci bir parça geliyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hemen şuraya gelip. Niye yarım çalışıyoruz? Bu tarafı kopyalayabildiğimiz için öyle. Şimdi biz tam ortadan şöyle bir ölçü aldığımız zaman şöyle alalım. Şöyle aldık. Hatta biraz daha yukarı kaldıralım. Şuradan şuraya kadar 18 santim. Yan. 18 santim. Pekala biz buraya kaç pile vereceğiz? Söyleyin. Yazın mesela. 2 pile değil mi? Mesela şurada ben 2 pile görüyorum. Bana
A4 verin bana bir tane. Şimdi ben çok güzel, artık biraz heyecan başladı değil mi? Böyle evet bir şeyler çıkacak ya. Olacak. Olacak ve bu kadar basit olamaz. Yani bu kadar kolay olamaz. Şimdi bizim yuvarlak bir belimiz var. Şurası, şu cetveli alayım. Şurası tam ortası. Şurası tam ortası. Şuradan itibaren bir hesap yapacağız beraberce. Şimdi buradan şurası yan taraf. Şuraya kadar. Hemen alıyorum. Şuraya kadar. Şimdi şuradan ikisinin mesafesi 18 santimse. Ben burada kaç pile istiyorum efendim? Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Değil mi? İki tane pilem var. Aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Ama biz şu anda bir matematik olarak veya şekil olarak bir şey çıkartmak istiyoruz. Ben buradaki pileye bakın arkadaşlar. 5 santim giriş, 5 santim çıkış. 10 santim veriyorum. Nasıl? Neden 10 santim veriyorum? Şu kumaş parçasını verir misin bana acil? Size süper öğreteceğim yani. Daha kolay olamaz. Bu bizim belimiz. Hatta makası da getirin bana. Şunu şuradan hemen bir bel açalım. Yakın durun. Yakın durun lütfen. Böyle bir bel açtık. Bu da yarım dairenin ağzı. Bu da yan tarafa oturacak olan parça. Şimdi ben şurada dedim ki burası ön orta. Bakın şurası ön orta. Bu da çok fazla olmuş ama şurası ön orta. Şurada bir pile var. Bir de burada bir pile var diyelim. Şimdi ben bunu kırmam için, şöyle yapmam için 5 santim giriş, 5 santim çıkış vermem gerekiyor. Nasıl bir giriş çıkış? Şuradan şuraya 5 santim, üstten de 5 santim vermem gerekiyor. Yani şöyle 5, üstten de 5. Ne oldu? 5 santim girdi, 5 santim çıktı. Ne yapmam gerekti burada? 10 santim buradaki 18'in üstüne hemen artı 10 santim verdim. Sonra ikinci pilem için de 5 giriş 5 çıkış verdiğim için katlama sisteminde, yani şöyle söyleyeyim, bu düz kumaş 18 santim. Ben bunu kırdığım zaman şöyle pilem oluştu. Pile oluştuğu zaman da burada kaç santim var efendim? Şöyle giriş çıkış, bakın görüyorsunuz. Düz kumaş ama bir giriş çıkış var. 10 santim buradan verdim. Yani 5 giriş 5 çıkış olduğu için 10 santim. 2 tane pilem varsa 20 santim verdim. Hemen artı 10 daha verdim. Eşittir 20, 38 santim. Yan tarafa kadar 38 santime ihtiyacım var. Neresi yani? Hemen şöyle geliyorum. Şuradan şuraya oyulacak mesafe 38 santimdir. Bakın çok, hani ne kadar büyütürsek o kadar güzel pile yaparız. Bu yanlış bir şey. Bu yanlış. Bu böyle bir şey değil. İyi hesapla. Şimdi ben 5 santim verdim ya 10 santim. İstersen 3 santim verirdim. Ben ne kadar küçük, pile o kadar güzel. Ben ne kadar dar, pile o kadar düzgün. Bu böyledir. Derin pileler, çok derin, alttan bahsetmiyorum. Belden bahsediyorum. Çok derin pileler klasik ve basittir. İnce pileler zarif ve ilgi çekicidir. Bunların hepsini göreceğiz. Bakın şu an burada bir şey görüyorsunuz. Burada bir şey görüyorsunuz. Bir de ben çalışacağım. Bir de benim çalıştığımı göreceksiniz. Bak göreceksiniz. Çünkü bak ben burada tamamen size hem projesini hem uygulamasını hepsini anlatıyorum. Güzel ve çok anlamlı yürüyen bu hem projeli hem uygulamalı hem de çok net gösterdiğimiz, yani çok net gösterebildiğimiz bu sistemde arkadaşlarım buradan anladık ki ilk ön yarım, yani önün yarısı. Biz şimdi burayı yaptığımız zaman o taraf için de geçerli oluyor bu. Ama biz ne yapıyoruz? Buradan burası için geçerli bu olay. Yani burası için eğer yarım daire kullanacaksak, şurası için bahsediyorum. Şurada bir hesap yapmamız gerekiyor. Yani eğer ki ben buradan buraya ne kadar kullanabilirim? Mesela etek boyu. Yani ne kadar olabilir ki? Yarım daire ya kullanırız ya kullanmayız. Değil mi? Şurasıyla alakalı. Sonradan bunun fazlalıkları çıkacak. Bu konunun içerisinden. Sonra ona bakacağız. Nereden fazlalık çıkacakla alakalı. Sonra biz bunu bir düzeltme yapacağız. Çünkü buradan üçgen çıkacak. Fazlalık buradan çıkacak. Buradan da çıkacak. Sonra biz sadece düzgün pileleri alacağız buradan. Düzgün pileleri aldıktan sonra bakalım neye ulaşacağız. Ne dedik? Buradan burası 18 santim. Her pile için 10 santim oldu. 38 santim. Yani 38 çarpı 2 ne yapıyor? 76 santim. Yani bize şu anda mantıken düşündüğümüz zaman şuradan şuraya 76 santimlik açıklığında bir parça işimizi görüyor. Normalde biz ne yapıyorduk? Kocaman aç onu abi 1 metre. En azından yani. Normalde böyle düşünüyorduk ama şu anda öyle değil. İyi hesap yapıp yürüyeceğiz. Tabi burada bu kalıp olduğu için şu kalıbı bir defa çalışacaksınız tertemiz. Ondan sonra serbest. İstediğiniz renkte, istediğiniz tasarımda, istediğiniz dantelde hepsini yapabilirsiniz. Şu anda bizim neye ihtiyacımız var? 1.50 boyunda. 1.50 boyunda. Hemen kalıbı alalım Ahmet Bey. 1.50 boyunda
yarım daire çıkartacağım. Bu yarım daire nasıl olacak? Şimdi bizim 150'ye 150 bir parçaya ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar burada şöyle çok bir özelliği olmayan kare bir kumaşımız var. Biz bunun şuradan şöyle bize 38 santim gelecek dengeli bir oval bir parçaya ihtiyacımız var. Şuradan şöyle 38 açacağımız bir şey. Biz bunu yan tarafa çapraza uygulayacağız. 150'ye 150 olacak. Bunu biz ön taraftan mesela niye öyle yaptık biz? 150'yi eğer 150'den büyük yaparsak kumaş bulamama ihtimalimiz var. Enle alakalı sorun da olur, böyle büyür yani. 150'yi niye kullanıyoruz? 150'nin yanına 150 geldiği zaman 3, eni de 150 olduğu için ne oldu? 3 metreye 150 oldu. Bunu da nerede kullanacağız biliyor musunuz? Ön ve yanlar. Burada ne çıkmış olacak ortaya? Hem ön parça çıkacak dikişsiz, hem de yanlar çıkacak. Tabi bunu uygulamada göreceğiz. Uygulamada daha mantıklı olacak. Ama benim şu anda burada 38 santim açıklığa sahip bir parçaya ihtiyacım var. Burada hiç korkmayın. Burada hiç korkmayın. Bu kalıbı çıkarttıktan sonra siz çok rahat her şeyi yapacaksınız inşallah. Ama öncelikle şöyle metreyle şuradan ölçülerde bir garantiye alalım. 150 geliyor mu? Ahmet karşıya geçmen gerekiyor. Biraz daha çek. Tamam. Şöyle gördüğümüz zaman arkadaşlar zaten mezuro boyu. Oradan da göster. Mezuro boyu 150 santim. Şöyle de ölçelim hemen. 150 santim. Biraz kısa olmuş bu. Tamam. 1 santim kısa. 1 santim kısa. Önemli değil. Şimdi bizim ön taraf neresi olacak? Ön nereye gelecek? Ön burası mı olacak? Veya bunu yerde mi keseceksin? Hocam bunu nasıl yapacaksın? Bunun hepsini ayarlayacağız. Bizim için önemli olan ne? Biliyor musunuz şu anda kalıp çalışmasında 135 istiyoruz ya hani ön tarafı. Şimdi bizim şuraya 135 santim geldiği zaman şuradan buranın 135'inin yere değiyor olması lazım. Şuraya. Ya da eğer bunun üzerinde yapmayacaksanız, masa üzerinde kesimi başlatacaksanız, masa üstünde kesebilirsiniz. Bunun yere değmesine gerek yok. Ama işlemi siz manken üzerinde komple bitirmek istiyorsanız, bu sonuca buradan ulaşmak istiyorsanız bunu komple 135'i yere değdirmeniz gerekiyor. Yani şurada ne kadarlık bir fark var? Ortalama 5 santimlik bir fark var. Yani bu 5 santim yere değecek. Bu bir mantık. Ben bütün yolları size vermeye çalışıyorum ki burada da isteyen uygulayabilir. Masa üstünde de uygulayabilir. Şimdi biz burada başlayalım. Bizim şu anda burada 38 santimlik bir parçaya ihtiyacımız var. Şöyle 38. Ama şuradan da 135'i kollamamız gerekiyor. 1 santim yukarı, 1 santim aşağı, 2 santimde verdiğimiz zaman 137'yi kollamamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Hemen geç karşıma Ahmet. 137. Burası. Evet hocam buradan aşağıya inemezsiniz. Sınırınız burası. Burada pileleri küçültme imkanımız var. Hani biz o 10 santim dedik ya, o 5 böyle gidiyor. Buna gerek yok. Pilelerin düzgün olmasının bel büyüklüğüne de anlamı yok. Burada tamamen projeli nasıl gidilecek? Şimdi şurada biz bir sınır oluşturduk. Evet, sen buradan sonrasını yapamazsın hocam. Buradan artık bu 137 santim senin etek boyun. Şimdi ben buradan tutup da şu ölçüyü alacağım diye buraya yaparsam ne olur? Bozulur. Şöyle de görelim hatta. 38 santimi almamız için bizim böyle inmemiz gerekiyor. Ama bizim sınırımız burası. Şimdi bakalım nerelerden kaçabileceğiz? Şimdi ben burada ne verebiliyorum? Şöyle ayarlıyorum. 28 santimi verebiliyorum. Çözüme gideceğiz. Çözmemiz gerekiyor. Bakın. Bu aslında nedir? Bu eteğin sadece 4'te 1'i alanından bahsediyorum. Ben 4'te 1'i, eteğin 4'te 1'i. Şimdi biz burada şunu, artık bu bizim sabitimiz. Burası ön. Şurası ön. Hemen yazalım hatta. Ön. Şu öne geliyor. Burası yan. Hesabı yaptık. Yan. Pekala biz şu anda yan tarafı buradan çıkartabilecek miyiz? Niye böyle diyorum? Burada da bir ölçümüz var çünkü. Burası da 150 idi. Orası da 150 idi. Ben şimdi bunu bu kumaştan çıkartmak istiyorum. Şimdi biz bunu şuradan ölçelim. Ön taraf 137 ise yan tarafa gelen, yani çapraza gelecek olan bölüm biraz daha uzun olmalı değil mi? Biraz daha uzun olmalı. Ve biz de bunu buradan ne oldu? Şurası işimizi bozdu. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi kumaşın eni. Burası kumaşın eni. Biz boyunu da kullanıyoruz şu anda. Şu anda yana gelen bölüm boy oldu. Ve buradan da bilgiyi size sağlıklı vermek istiyorum. Şimdi eğer biz düşünürsek, şöyle karşıma geçin. Bu kumaşın boyu. Benden size kadar kumaşın boyu. Şu şekilde de eni var. Burası yan olacağına göre yan tarafa gelecek tarafta
kumaşın boyuyla alakalı sorunumuz yok. Neyle alakalı sorunumuz var? Eniyle alakalı sorunumuz var. Bizim kumaşlarımızın eni her zaman 1.50, 1.55, 1.60'tır. Maksimum değil mi? 1.60'tır yani. Biz ne yapıyoruz? Kumaşımızın eni 1.50'den hesabımızı yapıyoruz. Ama etek mantığı da, şu anda etek mantığı da ne oluyor? Burası eğer ön oluyorsa şu iki kanat, şurası eğer ön oluyorsa şu iki kanat eteğin yanları oluyor demektir. Yani bizim burada şu ölçüde bir hesap yapmamız gerekiyor. Evet, ben şu anda eteğin önünü 137 yaptım. Yan tarafında ben bu ölçüyü aldığım zaman da bana bir sorun çıkıyor. Nasıl bir sorun çıkıyor? İşte ben etek boyunu bu yandan alamıyorum. Demek ki arkadaşlar ben eğer önü 137 yapıyorsam yanı biraz daha uzun yapıyorum. Sonra ben bunu içeride parçalayacağım tabii ki. Bu öncelikle ön hazırlık, zemin hazırlığı. Ön taraf 137, yan taraf 10 santim verebilirsiniz, 147 yapabilirsiniz. 147 olması için de kumaşın boyunun bu kadar olması lazım. Yani ne oldu? Şimdi ben buradan şu az önce kestiğimiz parçayı ver bana. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Bunu siz hiç ben kumaşı kesmemiş olsaydım bunu bu kadar belki anlatamazdım. İşte yan taraf uzun olması gerekiyor ve böyle hesapları şu an uygulamayla gösteriyorum yani size. Çek bakalım. Şimdi ben buradan ne istedim? Hemen gelelim şuraya. Buyurun yaklaşın. Ön 137 oldu dikiş payıyla. Yan tarafta 147 olsun istiyorum ben. Çünkü niye öyle istiyorum? Gelin şöyle. Burası 137 iken burasının 147 olmasını istiyorum. Neden? Buradaki pileler geldiği zaman yere çok düzgün şekilde otursun diye. Yani ne olmuş olsun? Yan taraf önden kısa olmasın mesela. Şimdi ben de bunu buradan devam ettirebilmem için tekrardan kumaşlarla daha çalışması var bunun. Daha bu iş bitmedi. Şimdi ben şuradan şöyle bir parça indireceğim. Yani önceliğim nedir benim? Önceliğim şu anda bu alanı komple çıkartmak. Tek seferde bunu temiz şekilde çıkartmak istiyorum ama eğer kumaşımda fazlalıkları varsa bunu tarlatan üzerinde yok edeceğim ben. Tamam. Burada neye ihtiyacım var? Şu yan taraf 147. Bakın şu yanlar şurası 147 oldu. Ön taraf 137 oldu. Tabi siz bunu gidip 130 da yapabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Özgürüz burada şu anda. Eğitimimiz tamamen özgür eğitim üzerine gidiyor. Burayı isterseniz 137 yaparsınız. İsterseniz 147 yaparsınız. Bu size kalmış. Hiç sorun değil. Şimdi ben şu anda burada ne yapıyorum? Hemen iğne alayım Ahmet. Şimdi ben bunu açacağım. Kalıbı yerine koyacağım yani. Şimdi senden şuraya bu şekilde iğneler atmanı istiyorum. Şöyle. Şöyle görünüyor mu? Canlanalım. Hadi. Şuralara arkadaşlar bu şekilde şimdi ben bunu uzatmış oldum. Yani ne yaptım? Kalıbımı hem zaten kumaşım hazırdı ama ben direktmen aldım böyle kestim olsaydı belki de bu kadar detay veremezdim. Şimdi ben size burada detay veriyorum. Tamamen bilgi aktarımı sağlıklı olsun diye. Şimdi galiba da başardım diye umuyorum. Bunu da yazın lütfen. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa sizden ricam bir yazmanız veya anlaşıldı demeniz. Bunlar önemli şeyler. Yorumlara bakıyorum ben. Bu bölüm anlaşıldı mı? Kumaşın eni 1.50 idi. Ben bu orada dur. Kumaşın eni 1.50 idi. Burayı ben 137 yaptım. Boyuyla alakalı, yana gelen bölümle alakalı da kumaşın boyunda sorunumuz olmadığı için biz yanını da ne yapmış olduk? Yanını da biraz uzatmış oluyoruz. Ne kadar? İşte 147. Tamam. Burada anlaştık. Yani şurası 147. Hatta ben 150 de yapabilirim. O yerde keseceğim bunu. Yerde görelim. Ben bunu 150 yapacağım. Şimdi bunu keseceğim. Şimdi bu kalıp çalışması olduğu için de şimdi ben bunu böyle geçici, bakın geçici olarak kesiyorum. En güzelini beraberce yapacağız. Buyurun. Şimdi burada mesela belim burası ya benim. Ben burada acele etmiyorum. Arkadaşlar şu şekilde oymayla uğraşmıyorum. Öncelikle burayı hazırladım ben kendime. Ne yapacağım? Bunu bele uyguladığım zaman uygulayacağım. Sonra bunu keseceğim istediğim gibi. Şeklimi istediğim gibi çıkartacağım ortaya. Yani ne olmuş olacak? Sıfır hata. Sıfır hata. Şimdi gelelim şu bölümlere. Şimdi burası yan. Şimdi ben de burada şöyle bir hesap var. Şu çapraz benim sınırımdır. Gel Ahmet şuraya geç. Burası kaç mesela arkadaşlar? 1.50 değil mi? Şimdi ben hemen şu ortadan bir yerden bunu atıyorum. 1.50 işaretini görüyorum. Nerede? Kalemli bir işaret al. Büyük bir şöyle çiz. Büyük çiz. Çiz. Tamam. Orası 1.50 görünüyor. Bu benim sınırımdır. Zaten etekte burası en uzun bölge olduğu için 1.50. Yan tarafın 1.50'den uzun olma imkanı da yoktur. Yani burayı kollaması gerekiyor sonuçta ortanın. Eğer orta buradan uzun olursa eteğin yanları kısa, çaprazı uzun olur ve biz bunu istemeyiz. Yani hemen şu çizgiyi gördük. Hemen şuraya da bir 1.50 işareti alın. Ya tamam. Oraya da bir işi alalım onu da. Şurası kalsın. Orada işimiz yok arkadaşlar. Ama isterseniz burası 137. Şöyle al bakalım. Şöyle tut. 137 işaretin var orada değil mi? 137 mi? Kaç geliyor? 137. Tamam. Şöyle şuraya da al bakalım.
137, 140'ı görüyor musun orada? Tamam, 140'ı işaretle. Şimdi ben ne yapıyorum aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Rakamlarda denge konusunda tam bunu alabilirsin. Rakamlarda denge konusunda diyorum ki burası 137 ya. Burası 137'yi geçemez yukarıya. Sınırıdır bu bunun. Yani 137 geçtiği anda ne olur? Burası uzun, burası kısa olur. Eteğimiz bozulur. Peki burası 150 iken, burası da 150 olduğu zaman hata çıkmaz ama buradan istediğimiz zaman yerde kısaltırız. Ama eğer burası kısa olursa yerde uzatamayız bunu. Yani çünkü manken üzerine koyacağız. Ne yapıyorum? Şimdi ben buradan geldim hemen. Şu çizgilerimi görüyoruz. Hepimiz görüyoruz bunları. İstersen bunu direkt ben kesip buraya atarım, bırakırım. Yerde de düzeltirim bunu. İstersen bunu en sona bırakırım. Çünkü kumaşın bana bunu verecektir. Çünkü kumaşın hani köşeleri var ya. İstersem de ben bunu şu şekilde yapar bırakırım. Bakın. Böyle. Bunları açarım. Bu da bana yol olmuş olur. Şöyle şu köşeleri açarım. Böyle yerde bunların dökülmesi, uygulaması kolaydır. Tamam. Ne yaptım? Kendim şu anda bunları yapmam. Kumaşı manken üzerine yerleştirdiğim zaman tarlatan üzerine bana önemli bir rahatlık sağlayacak. Burayı açtım. Orayı da açtım. Şimdi arkadaşlar yan ön yaklaşın bana. Ön burası, yan burası. Şimdi şöyle hemen geliyorum. Şu çizgim var. Ben bunu öncelikle bir yere indireceğim. Beli kesmedim, acele etmedim. Şurada da şuraya ilk sabitlememi yapıyorum. İlk sabitlememi yaptım. Evet. Etek boyumda tam istediğimiz gibi. Ne kadar? 137. Yani kısa değil. Hiç kısa değil. Gayet iyi. Şimdi uzatmak istersek ekler yapıyoruz. Bunlar farklı olaylar. Eğer uzatmak istersek küçültüyoruz parçaları. Farklı bir işlem var. Eksiz istiyorsak. O işlemler bu kursta yok. Ama bu kursta tamamen profesyonel ilk zemin hazırlığı. İnşallah ileride 2. grup, 3. grup, 4. grupta bunları göreceğiz. Şimdi biz bunu aldık. Şurayı da serelim şöyle yere. Burası da yan. Zaten kendisi verdi bize istediğimizi. Burada şu anda biz istediğimiz gibi parçalayacağız bunu. İğne alayım. Hemen yaklaşın arkadaşlar bana. Ön orta çizgim. Hemen ilk iğnelemeyi yapıyorum. Artık bu buradan oynasın istemiyorum. Tamam. Burası sabit. Bundan sonrasıyla alakalı. Şimdi ben buraya ilk germeyi veya ilk işaret noktası bakın. Ne kadar düzgün durmaya başladı. Sonuç olarak istediğimizi alacağız. Şimdi ben bunu buradan şöyle bir işaretleme alıyorum. İkinci işaretimi de aldım yani. Sabitledim. Şimdi ben burada buna bir pile vermek istiyorum değil mi? Zaten biraz iyi baktığımız zaman eteğin kendisi şu an bizden pile istiyor. Ne istiyor? Pile istiyor. Şu anda eteğin kendisi bize şurası. Şu anda bize diyor ki bana pile ver diyor. Zaten hazırlandı hemen. Ne yapıyoruz? Şurada şu parçayı, zaten şu parçanın yeri şurası normalde. Şimdi ben bunu rahat bıraktım. Toplaya gideceğiz beraberce. Yani tamamen mantığını da anlamak için. İlk pilemi buradan veriyorum ama çapı büyütmemeye çalışıyorum. Yani pile derinliğini büyütmemeye çalışıyorum. Ne kadar efendim? Küçük. Çok küçük. Şaşıracaksınız. Minicik. En son santimi size de göstereceğim. Ne kadar pile verdiğimi göstereceğim. Şimdi ben bunu aldım. Modelimiz de burada. Şu pileyi çıkartacağım şimdi. İlk pileyi çıkartacağım. İlk pile de öne biraz yakın. Hani şöyle hemen şurada şunu görmek istiyorum. İlk pile bu. İsterseniz çok kumaş kullanırsınız, isterseniz az kullanın. Bu tamamen size kalmış. Ben şu anda burada ufacık bir pile verdim. Tamam, şu an burası küçük. Biraz daha büyüteceğim. Tam ben de tatmin olayım diye, yani memnun olayım diye pileden. Çok ufak şekilde bunu şuradan biraz daha derinleştiriyorum. Yani ne kadar biliyor musunuz? 3 giriş, 3 çıkış gibi. 3 santim giriş, 3 santim çıkış yapıyorum. Ve ben bunu burada sabitledim. Burayı da şu anda 3 verdiğim için biraz daha alma ihtimalim var. Şunu da biraz derinleştiriyorum. Tabii bu size kalmış. Bu 1,5 enli veya parçasız pilelerden gidiyoruz şu anda. Parçalanmaya ihtiyacı olmayan pilelerden. Şöyle şuraya bir manken koy. Şuraya bir manken koy, itiklesin bunu şöyle. Şöyle ilk pilemizi vermiş olduk. Belin ne kadar küçük olduğunu da göreceğiz az sonra. Şimdi ilk pilemizi verdik. Şu anda burada 137 santimden bahsediyoruz. Normal insan boyu. Bu normal bir insan giyebilir. Bu arada benim boyum da 1,71. Ayağımdaki de 3-4 santim, 1,75 falan şu anda. Şimdi ben şurayı bir düzelttim. Bakın bu kalıbı çıkartacaksınız. Başaracaksınız. Asla korkmayın. İlk etapta eliniz dönmeyebilir. Hiç önemli değil. Bunlar elbet sonuç olarak size dönecek. Birincisi bu. Şimdi gelelim buraya. Şurada
ikinci bir pile yeri. Yani bunu da nasıl yapıyoruz? Hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım. Yer zaten belli. Biz burada ne yapıyoruz? Zemin çalışması. Artık biz sürekli bunun üzerine gideceğiz diyoruz yani. Hemen şurada ikinci bir pilemi oluşturuyorum. Tabii o pile nereden gelecek? Bu da önemli. Şöyle bir uzaktan gösterelim. Pileyi nereden getireceksiniz? İkinci pile buradan görünüyor değil mi? Bir tanesi öne yakın. İkinci pile de buradan görünüyor. Yani dibinde, çok yakın bir yerde. Yani ne yapıyorum? Hiç uzatmaya gerek var mı? Ben buradan hemen bir tanesini alıyorum. Şöyle fazla kumaşı, hatta biraz daha çekiyorum. Şöyle çekeyim. Bakın elime dikkat edin. Aldım. Bunu da ben şu anda buraya yatırmaya çalışıyorum. Nereye istiyorsam, bakın oynuyorum şu anda. Her şey sizin için. Bakın oynuyorum. Bunu buraya oturtturdum. Bakın kendisi zaten geldi. Kendisi zaten şu anda geldi. Şimdi ikinci pilenin olduğu yer. Burada bir düzeltme yapıyorum. Bu pileyi takip etmesini istiyorum bunun. En son işaretler alınacak. Manken üzerinde değil de makinede dikilecek, bitecek. Bilginiz olsun. O kadar rahat ki. O kadar rahat ki. Hiç yorulmayacaksınız bile. Hemen şuraya geldim. Şu yan tarafın. Bakın arkadaşlar, normalde bu yan tarafta böyle durması gerekiyor. Ama eğer ben kumaştan kısmazsam bu hesap size kalmış. Bu katmanlardan oluşan bir etek. Ne kadar malzeme harcayacağınız size kalmış. Şimdi ben burada şu pileyi biraz daha geriye almak istiyorum. Daha güzel dursun diye. Hatta kırmayı buradan başlatıp aşağı indireceğim. İlk bu yan. Şimdi biz kaç açtık? 28 açtık değil mi? Pileyi 28 beli 28 açtık. 38'e ihtiyaç yokmuş arkadaşlar. Ne kadar küçük. Ama sonuç olarak ne kadar güzel. Görelim. Şöyle şurayı yaptık. Birini daha alayım. Bu da buranın. Yan sınır. Burada şöyle belli zaten. Alayım birkaç tane daha yine. Yani o kadar muntazam, o kadar düzgün duracak ki. Yani nasıl yapıldı diye soracaklar. İnanın bana soracaklar bunu. Şimdi biz burada iki pileyi verdik. Çok da fazla vermeden şeklini aldı. Bakın şeklini aldı. Siz bir de bunun ütülendiğini, içinin sağlıklı dolduğunu. Nasıl güzeliz ama. Sonuç olarak da yani onu bir hayal edin. Ben şu an düşünebiliyorum. Şimdi ben bunu aldım. Şöyle aldım. Buraya da koydum. Hemen uygulayalım. Şu işi bitirelim değil mi? Şimdi eğer ki ön tarafı 137 yaptıysak. Şimdi bu şekilde düzgün bir sonuç alacaksınız. Tarlatan mesafeniz belli. Yapacağınız işlem belli. Şurada dışarıya doğru taşmış bir parça var. Bunu şuradan keseceksiniz. Ama ne zaman? Arka parça geldiği zaman. Alayım şunu. Makası. Şimdi ben bunu belini önce temizleyeceğim. Bir görelim. Ne yaptık, ne yapmadık efendim? Hocam neyi çizdik, neyi yazdık? Bir göster bize. Evet. Şöyle kusursuz. Wow. Bel ne kadar küçük değil mi? O 28'den de küçük şu anda. 28'den de küçük ve demek ki oluyor. Çok büyük pile çok da çözüm değil bu işe. Değil mi arkadaşlar? Çok büyük pile çok da çözüm değil. Hemen şuradan bir işareti aldık. Şunu da alalım buradan. Bir şeyler görelim. Tabii biraz daha dolduğu zaman daha da güzel olacak içeriği. Hemen şöyle makası bir daha alayım. Burada sonra gel yok pile oturdu, pile oturmadı. Ben hepimiz bu yollardan geçtik. Biliyoruz bu işleri. Hiç gerek yok. En son işaretlerimizi alıyoruz. Pileyi üstünde oturtturuyoruz. En güzel şekilde. Şimdi buradan da ne yapacaksın? Bayarslan. Yan taraf burası. Şurası yan taraf. Şu kumaşın hepsini içeriye mi vereceksin? Bak. Yoksa biz buradan tasarruf mu edelim? Değil mi? Bir de düşünmek gerekiyor. Fazla yığıntı kumaşa gerek var mı? Ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Şurası yan taraf arkadaşlar. Şu anda bakın burası yan taraf. Şurası komple gidiyor. Bu kumaşın burası da gidiyor. Ha belki diyebiliriz ya bu zaten kullanmayacağız biz bunu. Zaten kullanmayacağız. Bu parça belki de işimizi görmüyor. Ha, ne yapalım? Şimdi burası da yan. Gelelim sonuca. Eteğimizin duruşu burada böyle. Buradan kesimi artık siz yapıyorsunuz. Bundan sonrası size kalmış. Oturtturun kumaşınızı. Düzgün şekilde kalıbınızı. Gerisi size kalmış. Rahatlama istiyorsanız kesimden önce rahatlama istiyorsanız şuralardan kumaşı rahatlatabilirsiniz. Şöyle açılabilir. Şuradan da kurtulabilirsiniz hemen. Önünüzü görmek istiyorsanız. Evet. Tane tane ilerleyebilirsiniz. Yan sınırım burası. Normal eteğin bu kadar da gerek yok buna arkadaşlar. Ama bunu yapabiliyorsunuz işte. Burada gördüğümüz şey şu. Bunu yapabiliyoruz. Değil mi? Bunu yapabiliyoruz. Şimdi ben şu anda kesim olarak, şekil olarak şöyle de bir evet. Şu an tarlatanım da düzgün. Şekil olarak, kesim olarak ben şurada başlıyorum. Bismillah. Sizinle beraber cesaretimi toplayarak
heyecanımla, mutluluğumla, gücümle, inancımla devam ediyorum. Şimdi ben de burada şunu düzelte yan tarafa doğru açılıyorum. Şurası şuradan uzun olmamalı. Şurası şuradan uzun olmamalı. Dikkat edin. Bu tek en kumaşlar için. Yani tek ende biz bunu başarabiliyoruz. Biliyoruz yani bunu. Şimdi ben size şuradan şurayı alacağım ki dengeli ve düzgün olsun. En son masa üstünde bakacağız. Evet. Şu an istediğimizi aldık. Hatta çok da güzel oldu. Şimdi bizim bu ilk kalıp ön kalıp oldu. Ve pileleri de burada düzgün vermiş olduk. Şimdi şunu bir açayım. Rahatlatayım. Tamam. Ön orta pileler her şey hazır. Yan tarafı kesmiyoruz arkadaşlar. Şurayı fazlalığı kesmiyoruz. En sona bırakalım bunu. En son karar vereceğiz. Şunu şuraya bir sabitleyeyim. Bununla alakalı en son karar vereceğiz. Şimdi ne yapalım? Hemen arka parçayı yapalım. Şunu şöyle çevireceğim. Arka için hesap çok basit. Arka için hesap çok basit. Ne yapıyoruz? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Hemen şunu şöyle çevirelim. Arkada kuyruk ile alakalı bir görüşme yapalım sizinle, değil mi? Efendim, kuyruk ne kadar istiyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Buna bakalım. Arkadaşlar, şuradan şurasının santimi şu an önemli. Tut Ahmet şunu. Şurası işi bozacak. Şurası işi bozuyor. Şu an bu çok uzun. 150. Kumaşımız ne kadar? Kumaşımızın eni ne kadar? Onu iyi hesap etmemiz gerekiyor. Şu an burası 150. Peki eğer 150 yaparsak bel nasıl oyulacak? Hesabı yapmamız gerekiyor. Ya da daha pratikten işte hani bazı modellerde etek ucunda şurada bir ek var ya, hani biz görüyoruz bunu. Şöyle şurada bir ek vardır eteklerde. Onu büyük kumaşlar veya fireden kaçınmak için yapıyorlar. Haklılar da yapılması gerekiyor. Yoksa çok fazla yiyor. Tamam, burası 1.50. Pekala. Diyelim ki bu. Bir görelim. Bir görelim. Şunun eni ne kadar? Şunun eni ne kadarmış? ...152 sağ olsunlar. 2 santim fazla vermişler. 152. Şimdi bizim burada bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ya ek yapacağız kumaşlarımıza, sonradan burada ek yapacağız, ya da biz bunu şu içeriden keseceğiz. Yaklaşın bana. Bakın, çözüm var. Eksiz, dikişsiz, sınırsız, boyasız. Şunu şuradan içeriden, şu alan var ya, görüyorsunuz şunu. İçerideki parça oradan kesiliyor. Şu planin içerisinden. Kesildikten sonra bu parça tek başına, bu parça tek başına çıkıyor. Bu sefer biz kumaşın enini değil, boyunu kullanmaya başlıyoruz kumaşta. Bu sefer ne yapmış oluyoruz? Yan taraf eksiz, sınırsız boyda kumaş yapabiliriz ya. Sınırsız boyda etek yaparız. Yani ne olacak? Yan tarafı 15 metre tek parça yapalım. Olmaz mı? Olabilir. Olabilir. Şu anda çözdük zaten hemen bu cümleden sonra. Şimdi bizim burada şuna, hatta şöyle mankenleri koyayım. Şöyle etek de biraz düzgün dursun. Dengesiz tek taraf şu anda baskı yapıyor tarlatana. Hiç uzatmayacağım. Belki biz de ek yaparız. Belki de yapmayız. Çözümü en sona bırakıyorum. Burada bu parçadan sonra bile biz şurada bir ek yapabiliriz. Yandan bir ek yapabiliriz. Bir parçayı boyuna kullanabiliriz. Parlamada korkmuyorsa, kumaşımızda parlama yapmıyorsa. Diyelim ki şunu kaldırdık. Anladık ki bu da 1.50. Eni bize vermiyor. Bazı kumaşlar da 1.60, 1.65 geliyor bazıları. Ama bu gelmiyor. Hesap geldi. Hesabı yapalım. Hemen hesap yapalım. Arkadaşlar, burası buradan aşağısı kaçtı ön? Önü 137 yaptık değil mi? Arka içinde hesap böyledir. Bakın, tek taraftan bahsediyorum. Arka içinde hesap böyledir. Ön 137 ise arka da 137'dir. Yani ön taraftan boy 137, arka da 137'dir. Ama kumaşın eni hep 150'dir. Bunun hesabını yaparsak eğer biz de 150 santim, yani şöyle söyleyelim, 137 belden yere, 137'den sonrası kuyruktur. Yani nasıl diyoruz? Bel oyuntusunda ortalama 25 santim vereceğiz. Ama 25 santim vereceğiz. 137'ye 25 ekleyelim veya 135'e 25 ekleyelim. 135, 140, 160,
160. 160 santim artı kuyruk. Yani şöyle söylüyoruz. Hemen gelin. Nasıl anlatayım? Kağıtta önce anlatacağım size. Şöyle. Hemen şurada güzelce bir anlatım yapacağım. Kumaşın tek tarafından bahsedersek eğer veya tam parçadan bahsedersek. Şurası şöyle yaklaşın efendim. Şurası bel. Şurası yan. Şurası arka. Burası tek taraf. Normalde burası önünde dikiş olmuş şey. Öndeki payı bunu ikiye katlayınca böyle açılıyor bu kanada doğru. Şimdi ben buradan şurasını eğer 137 yaptıysam demek ki buradan yere kadar da 137. Ama şu şekilde 137. Şurası. 137. Aynısı. Ama buradan sonra 137'den sonrası kumaş boyunda şu kumaşın eni de şöyle gösterelim. Şu kumaşın eni de 150 santim. Demek ki bizim burada 137. Belden aşağısı 137. Buradan sonrası kuyruk. Kaç santim istiyorsun kuyruğu? 50 santim, 60 santim, 70 santim sınırsız. Bundan sonrası senin. Şimdi ne yapıyoruz? 137 artı 75. 135 artı 75 yapalım. 135 artı 75. Ne yapıyor? 210. Şimdi 210 santim, 2 metre 10 santim kumaşa ihtiyacım var. 2 metre 10 santim kumaşa ihtiyacım var. Ama ben bunu, şimdi benim kalıp kumaşım eni 2 metre. Ben bunu eğer kesmezsem, ben tamamen manken üzerinde istediğim görseli istiyorsam, zorluyorsam da bunu kumaşı yandan ek yaparım. Mecburen ek yaparım. Güzelce ütülerim de onu. Belli etmem yani. Bir şeylerle gizlemeye çalışırım. Hatta şöyle modelime bakayım. Kaplaması var mı üstünde? Kaplama da yok. Çiğ kumaş. Görünür yani. Buradan görünür. Ha biz bunu eğer dersek ki sıkı bir dikiş hocam. Mekiği sıkalım. Tansiyonu sıkalım. Sonra bir de adım ayarını da kısalım. Bunu iyice dokusun. Sonra alalım o tarafı güzelce bir ütüleyelim. Sonra onu işleme sokalım dersek bir şeyler olabilir. Hemen şunu anlatıyorum. 137 artı 75. 135 diyelim. Artı 75. Yani ne kadar yapıyor? 210. 210 santim kumaş boyuna ihtiyacımız var. Yani şöyle. Hemen şunu alıyorum. Şöyle kalıbı düzgün çıkartacağım. 210 santim bir parçaya ihtiyacım var. Şöyle hemen şunu görelim. 210. Burası 1.50. Aç. 60. Yani şurası. 210. Bakalım ne olacak. Şunu kestim. En güzel şekilde bunu tamamlayacağız. Ama şu anda baktığımız zaman şöyle bir baktığımız zaman evet ya. Evet bir şeyler oluyor. Çok hoş. Bunun bitmiş halini yani anlatamam. Çok çok güzel çıkacak. Nasıl biliyor musunuz? Kusursuz. Normal insan boyu ve etek de yere değiyor şu anda. Gayet de uygun. Şu tarlatan çapıyla bu tarlatan çapı neredeyse aynı. Şöyle görebiliriz. Hatta bu biraz daha büyük olabilir. Şu biraz daha aynı yani. Çok yakınlar birbirine. Ne kaldı? Bizim şu anda 1,5 metre şöyle hemen alalım. Hemen alalım şöyle. 1,5 metre kırma yapacağız. Yani şöyle 1,5 metre nereye geliyorsa şuradan. Boy 2 kaçtı? 2,20 mi yaptık? 10 santim benim payımla beraber 2,20 yaptık. Şöyle şuradan şurası şöyle tut. Kaldır. Okey. Şöyle de yatıralım bakalım. Burası 1,5. Hemen 1,5'tan alıyorum. Normal doğal kumaş boyunu alıyorum. Yani bakalım ne yapacağız? Nereden ek yapacağız? Nereden çalabiliriz? Nereden yapabiliriz? Hocam hep alttan ek yapıyorlar. Üstten ek yapamaz mıyız? Bakın buralar önemli noktalar. Buralar önemli noktalar. Bilginiz olsun. Yani bunları iyi hesaplayın. Bu kalsın şöyle kenarda. Şimdi biz bunu buradan aldık. O kavislemeyi yuvarlamayı en son üstünde yapacağım arkadaşlar. Benim elimde şu anda şöyle 2 metre boyunda şöyle göstereyim. Bir parça kumaşım var. Ahmet Bey şöyle gelin bakalım. Şu uzun taraf arka ortaya gelecek. Şu kısa taraf çaprazı. Bakın bir şeyler yapılabilir. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle ben şunu şuraya koyacağım. Şurada bele oturacak. Şurada bele oturacak. Burada bir kavis var. Şurası şöyle açılacak. Bu böyle yükselecek. Bu da buraya oturacak. Bakın arkadaşlar şöyle. Şöyle hemen elimle gösteriyorum. Bu da buraya oturacak. Mantık bu. Şurada bir eksiğimiz kalıyor. Şimdi şurada bir eksiğimiz kalıyor. Bakalım bu eksiği nereden tamamlayacağız? Bakalım bir. Şimdi bizim isteğimiz arkadaşlar aslında bu. Bakın.
Biraz muhabbet edelim değil mi? Biraz muhabbet edelim. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ben burada şunu bir sabitliyorum. Yerini bulduk. Evet, istediğimiz boy da bu. Şimdi bakalım en son o, eğer ki yerde çok uzun geliyorsa bir yerleri kırpacağız mecbur. 150'ye sıfırlayacağız yani. Bunu 160 ise bir 10 santim yemek zorunda kalabiliriz. Şimdi biz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Şuradan eğer siz şurayı kollarsanız, hem çok güzel bir etek yapmış olursunuz, hem de belli başlı yerleri temiz yapmış olursunuz. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şu. Eğer ki biz bunu kollarsak, alt temizliğini bozmazsak, şuraya sadece şöyle bir parça eklersek, şuraya minicik, ne yapmış oluruz? Nereden geldi bu güzellik? Nasıl güzeliz ama, değil mi? Fikir çok önemli. Ne yaptığımız çok önemli. Şimdi ben burada şunu böyle bir şekilde oturtturdum. Gayet de güzel. Gayet güzel. Hiç sorun yok. Bu benim için yeterli. İstersen ben bu pileyi oraya alırım. Tabii değiştirebilirim. Hatta şu anda sizinle beraber bir şeyler değiştirelim. Şöyle değiştirelim. Ben bunu şu anda böyle aldım. Evet. Bakın pile kendisi zaten burada verdi. Ve bunun şu anda benim ihtiyacım olan, bakın kesimini dahi yapmadım. Yani oynamadım ki artık karar vereceğiz beraberce. Hem görmüş olacağız. Sadece efendim şurada bir parçaya ihtiyacın var. Değil mi hocam? Niye ben altı komple parçalayayım ki? Bu zaten kumaşın eni şu anda 1.50. Demek ki neymiş? Ben şimdi burada bir kalıp çıkartırsam, beraberce diyelim ki ben burada bir kalıp çıkartıyorum ya. Şurada bir kalıp çıkartacağım. Zaten buraya dantel geliyor. Değil mi? Yan tarafı da öldürmek istemiyorum. Şu güzel gelişi de bozmak istemiyorum. Ek de yapmak istemiyorum. Ama eteğim de düzgün olsun istiyorum. Şimdi ben bunu burada, şurada bir payımız var. Şöyle görelim. Sırtımız buraya kadar. Benim şurada şöyle bir parçaya ihtiyacım var. Ama önce şu ön tarafı, bakın her şey çok şeffaf. Her şey çok şeffaf. Burayı ben böyle bıraktım ya. Şimdi ben buraya geliyorum. Sizinle beraber şuradan bir pile alıyorum. Şurayı içeri kıvırıyorum. Ve buraya bir pile veriyorum. Şöyle. Burayı da yukarıya doğru alıyorum. Şurada bir pile veriyorum. İstediğim parçam bu. Yani yapmak istediğim şey bu. Ben şunu şuraya kadar verdim. Ne olmuş oldu? Şöyle gelince öyle bir önden bakın. Şu eteğin duruşuna bakın. Kusursuz. Şöyle çok kolay, çok kolay, çok basit. Herkesin yapabileceği, arkaya da artık bir pile vermenize gerek yok. Zaten şurada bir tane pile verecek kendisi. Şurada bir pile verecek. Doğal bir pile verecek. İsterseniz bu pileyi buraya koyarsınız, isterseniz oraya koyarsınız. Ama ben burada bununla uğraşmanın taraftarı değilim. Doğal kalsın. Şimdi benim için önemli olan burada bir şey var. Şurayı yakalamam. Ha, diyebiliriz ki hocam ya biz kumaş harcamayalım. Ne kadar tasarruf edersek edelim. Gösteriyorum. Açın bunu. Böyle oturtturun. Şu ortayı da buradan kesin. Ovalliği verin. İşi bitirin. Nasıl yapıyoruz? Hemen yapayım onu. Hemen yapacağım şimdi sizinle beraber. Şimdi ben burada şunu böyle alabilirim. Kumaşımdan tasarruf etmiş olurum. Oradan işte bedenimi çıkartırım. Kolumu çıkartırım. Artık nasıl istiyorsam. Bana kalmış. Ben de diyorum ki şu anda ben buradan böyle döneceğim. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir ayarlama yapalım. Şurası çok uzun. Şöyle bir ortaya doğru gidelim. Yeter herhalde değil mi? Yeter değil mi arkadaşlar? Çok da fazla kuyruğa da gerek yok. Şuradan başlayalım. Bakın rakamlarla, şimdi etek çapı büyüdükçe rakamlar artık metreler de zorlaşıyor. Zorlaşıyor derken yani gereksizleşiyor. Şimdi ben bunu burada yapıyorum. Önünüzde. Şimdi sizinle beraber ne yaptık? Ön tarafa yarım daire. Yani ayarladık. Unutmayın, dersleri iyice izleyeceğiz. Şuraya ön tarafı yarım daire. Şuraya da 2.10 uzunluğunda, yani 1.5'luk bir kumaş parçası. Hemen geldim. Wow. Wow. Bay Arslan. Wow. Nasıl güzeliz ama siz ve biz. Nasıl fikirler türüyor. Nasıl gelişiyor. Tamam, buraya kadar her şey okey. Her şey tamam. Şöyle devam ediyorum. Şimdi efendim, sen burayı çıkartacak mısın?
Şu köşeyi alacak mısın yoksa böyle mi bırakıp burada yığıntı mı yapacaksın yoksa çok güzel bir görsel mi alacaksın? Sana kalmış. Şimdi ben diyorum ki şurası normalde şöyle, hatta biraz dönecek. Şöyle ortası. Çek orayı. Tamam, çok değil. Şimdi bu bizim işimizi görüyor. İstersek bu parçayı burada bırakırız. Arkada güzel bir pile yaparız. İstersek alırız. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Şurayı bir temizleyelim öncelikle. Yani eğer bunu bırakacaksak da şurada bir pileye ihtiyacımız var. Bu kendisi veriyor zaten. Çok da güzel bir pile oluyor. Hatta bana kalsa hiç kesmeyelim bunu. Sadece şurada bir ek yapacağız. Biraz niyetlendim, parçalayacaktım ama vazgeçtim şu anda. Sonucu hayal ediyorum. Ne çıkacak diye. Şöyle şu anda ben bunu yaptım. Hatta şurada gelin şunu bir temizleyelim. Bakın şurada bir fazlalık var. Evet, şunu temizledik. Bakın hata çıkmayacak inşallah. Çok da güzel yapacağız. Hata çıkmayacak. Hiç sorun yok. Şimdi bana ne lazım? Şu anda bana ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu tam orta. Şu tam orta. Şöyle. Şurada bir parçaya ihtiyacım var. Bu parça da şuradan gelecek. Buraya çıkacak. Şuraya çıkacak yani. Etek ekleme ile alakalı bahsediyorum. Şimdi Ahmet arkadaşımız bize bir parça verecek buraya. Ve bize hemen onu ekleyeceğiz. Ve bu işi bitireceğiz. Hatta şu az sonra yanlardan birkaç iğne yapalım. İğneleme yapalım. Alttan o kirli manzarayı, o kestiğim parça var ya şurada, onu bana ver. Fire olan var ya, onu. Şöyle buraya da bir iğne. Çünkü buraya ek gelecek. Yani herkes bu. Şimdi biz bunu daha da uzatabilirdik değil mi efendim? Evet. Niye alttan hemen böyle dalmadım? Mesela bir şeyler anlatıyorum. Ya keseriz, yaparız. Ya şunu yaparız. Sonuç önemli. Sonuçta biz burada ne? Bir kucak dolusu bilgiyle çıkacağız. Bir kucak dolusu. Daha fazla hatta. Hatta belki sırtımıza bile alacağız. Şimdi bu parça alttan kestiğimiz mi şu köşeden? Evet. Bakayım. Yok bu o değil. Hayır. Ha, o çöpe gidecek fileyi parçasını ver bana. Çöpe gidecek olan var ya. Yani şu köşeden etek ucundan kestiğimiz. Arkadaşlar hiç uzatmıyorum. Şurada bir ek yapacağım. O yeterli. Evet. Bu eki de nereye getireceğim? Şurada bele devam ettireceğim. Bunu da buraya koyacağım üstüne. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Şöyle. Etek boyunu düz çıkartıyor. Nasıl fikir ama? Nasıl fikir arkadaşlar? Umuyorum ki beğendiniz. Evet ya, böyle olabilir. Niye yapmıyoruz ki? Etek boyu da gayet sınırsız uzuyor. Niye alalım ki? Niye ürünü parçalayıp mahvedelim? Niye böyle düşünmeyelim? Bakın. Küçük makasını da ver bana Ahmet. Hemen şurayı rahatlatıyorum. Oh, ben bile rahatladım. Kumaş rahatlayınca ben bile rahatladım. Hemen şurayı şöyle devam ettiriyorum. Ben de şuraya şu anda eki yaptım. Şöyle aşağıya doğru verdim. Şimdi ben bunu buradan çıkartsam olmaz mı? Nasıl olmaz mı? Şimdi getirsem ben bunu burada yaptım diyelim. Tamam mı? Buradan çıkarttım. Bunu da üstüne ek yazdım. Sonra getirdim bunu başka bir parçadan kestim. Getirdim oraya diktim. Nereden dikeceğim? Belli ki buradan dikeceğim yani. Burada pek var. Aldım bunu çaprazlama oraya oturtturdum ve diktim. Şunu da gördüm. Hatta şunu hemen uygulayayım sizinle beraber. Şöyle çıkartayım. Bunu arkadaşlar hiç kesmeye de gerek yok. Kalıbın üst tarafına, yani kumaşı koyduğumuz zaman üst tarafına bir parça kumaş koyuyorsunuz. Onunla beraber kesiyorsunuz. Sonucu yine ulaşıyorsunuz. Bilginiz olsun. Burası tamam. Şöyle oturtturdum. Ekimiz nereden oldu? Ekimiz hem buradan olacak hem buradan olacak. Ama bu ekler sonuçta hiç görünmeyecek. Ekler asla görünmeyecek. Şimdi zaten şu anda bile kayboldu. Yani değil mi? Şu anda bile kayboldu. Ek diye bir şey görünmüyor. Şimdi ben buradan şunu yaptım. Orası oturdu. Yahu bu kadar güzel miydi ya? Sistemli ve projeli. Ne kadar yorulduk bunda diyelim? 2, 4, 6, 8 saat. Ve ben bunu anlatıyorum. Ya anlatmasaydım, direkt ben işi uygulasaydım, kalıbı çıkartmak istiyorum. Demek ki 4 saatte bitirecektim. Anlatıyorum, şimdi muhabbet ediyoruz çünkü. Yani burada bir muhabbet oluyor, alışveriş oluyor. Bunu demek ki ben 4 saatte kalıbını çıkartacaktım. Bedeni, kuşağı, kol kalıbı, etek kalıbı hepsi. Şu anda siz kalıpsınız. Şu an siz süpersiniz. Nasıl güzeliz ama. Bakın. Yani şu an her şeyi yapabilirsiniz. Burada şu anda yapamayacağınız bir şey yok. Şöyle bir şey yapalım şu anda. İğne alayım. Şu arkaya temiz. Artık şurada benim içeride kocaman bir parça var. Benim o parçaya ihtiyacım yok. Birkaç tane iğne alacağım. Şunu bir sabitleyelim. Sevgili arkadaşlar. Bir buradan vuralım. Üstten başlayacağım.
alayım. Tarlatanı tutturmamaya çalışıyorum. İnanın bir sonraki dersi iple çekiyor olacağım. İple, yani anca bu kadar olur. Şu an bu buraya tam entegre. Şu an bu buraya tam entegre ama şurada biraz fazlalık hissediyorum. Bunun için de şurayı biraz keseceğim. Makas alayım hemen. Şimdi burayı iğneledik. Hadi bir tane daha alabilir miyim? Şurada. Şurayı iğneledik, sabitlemiş olduk. Şimdi ben bunu şuradan alacağım. Şöyle kaldıracağım. Şuralar sabit. Hatta şunu bir kurtulayım. Şurada arkadaşlar, bunların ikisi gereksiz. İçeride katlanıp yok olan kumaşlar. Şurası. Bizim buna ihtiyacımız yok. Burayı böyle şu anda, niye az önce acele etmedik? Belki ileri, belki geri, belki yukarı, belki aşağı bir şeylerle değiştirecektik. Şu anda geldi zamanı. Ben şimdi bunu buradan başlıyorum. İçeride ufak bir pay bırakacak. Ufak derken bayağı, ya şöyle 10-15 santim minimum bırakacak şekilde şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle bitirelim. Şurayı da bir entegre yapalım. Tamam. Bundan sonrası bitmiştir. İş bizi bekler. Kumaşlar bizi bekler. Danteller bizi bekler. Renkler bizi bekler. Şöyle hayırlı olsun. Size bir şey söyleyeyim. Yaklaşın. Yaklaşın. Kalıbımız hazır. Arkadaşlar, kalıp işi bitti. Bu son kesimdi. Bundan sonra sadece işaretler kaldı. Şöyle alın. İşaretler kaldı. Şimdi vakit kumaşa dökme vakti. Bakalım. Ne uygulayacağız? Nasıl uygulayacağız? Ne göreceğiz? Şöyle görün ön taraftan. Wow. Wow. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Her şey çok güzel. Seviyorum işimi. İşimi seviyorum. En son bu rutuşlar yapılıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Artık ne lazım ne lazım değil. İleri geri o son ütü buhar olayında her şey çözülüyor. Şöyle şunu geriye almak istiyorum. O tam oturtulmuş şekilde. Burası tamam. Şurası da. Hemen bunu düzeltiyorum mesela. Kendim için yapıyorum bunu. Çünkü artık ders bittiği zaman bunu ben böyle görmek istiyorum. Şimdi iğneleri çıkartabilirsiniz. Şu iğneleri çıkartın bozmadan. Şimdi ben de bunu şurada bir pile veriyorum. İstersen burayı da alabiliyordum. Kumaş fazlalığında. Ama almayacağım. Burada sadece güzel bir kırılma vereceğim. Pile vereceğim yani. Şimdi bu kalıpta güzel arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. İstersem tül ile, istersem kumaşla, istersem her şeyle, şu anda her şeyle, iğne alayım bir tane. Şu an burası bizim. Bitti artık. Şu kalıp sisteminde şu anda renk, çeşit, dantel sorunumuz kalmadı. Çok güzel. Çok beğendim. Elimizde hiçbir şey yokken şarlatan kalıbından alayım. Şunu bir sabitleyeyim. Şu son kalıp bitti. Çok mutlu olduk değil mi? Ya bu şimdi bu kadar mıydı? Burada yani abiye tarzı, gelinlik, nişanlık, kaftan, yani çocuk gelinliği, aklınıza gelecek kadın giyimdeki her şeyden bahsediyorum ama özel günlerden bahsediyorum. Onlar da şu an daha biz yolun çok başındayız. Beraberce çok şeyler yapacağız. Şimdi ben bunu alıyorum. Şöyle buraya da yerleştireyim. Bakıp bakıp doymayacağız. Yani bakıp bakıp doymayacağız. Siz de böyle olacaksınız. Şimdi kalıpları çıkartıp bitirdiğiniz zaman gerçekten bakıp bakıp doymayacaksınız. Çok güzel olacak. Şimdi biz burayı bitirdik. İşaret alacağız. Önce kalem işareti. 3 renk kalem alacağım. Farklı farklı renkler. Şimdi arkadaşlar önce yeşili alayım. Zaten burası ön. Şöyle yaptım. Ön. Burası tamam ön. Şimdi ben burada şöyle biraz aşağıya indiriyorum. Şöyle hepsini boyuyorum. Evet, burası yeşil bölge. Tamam. Sonra en son buradan ben çıt işareti de alacağım. Buradan da işaret alacağım. Yani nasıl alacağım? Bir küçük makasını ver bana.
Bakın şöyle gösteriyorum hemen. Burayı bozmadan. Bakın burayı bozmadan. İki taraftan da çıt işareti alıyorum. Şurası, ya istersen boyayla da yapabiliyorum, istersen kare makasla da yapabiliyorum. Şurası çıt işareti. Şurası da çıtın geleceği yer. Bakın. Kalıpta bunlar hep görünecek. Bu çıt yeri tutulacak, üçgenin ortasına koyulacak. Kumaş üzerinde. Anlatabildim? Şöyle çıkartıyorum. Evet, şurada iki tane çıt var. Şuradan hatta kalem ver. Kalem ver. Şuradan tam ortadan şöyle bir kırılma çizgisi koyabilirim. Buradan da kırılma çizgisi koyabilirim. Böyle şu çıtı, iki çıtı alırım. Ortadan alırım. Bunun üzerine makinede veya masa üstünde yerleştiririm. İşim biter. Öyle getiririm. İşaretimi aldım. İşi bitirdim. Burası tamam. Hemen yanındakine geçiyorum. İşaret alıyorum. Şöyle yakın görün. Lütfen dikkatli olun. Bakın. Şurada da çıtış işaretimi aldım. Açayım. Ver kalemi bana. Kırmızı verin bana şimdi. Bakın orayı yeşil yaptım. Burayı kırmızı yapacağım. Ya sadece bilmek için. Sonradan bunlara hiç ihtiyacınız olmuyor. Sadece bilmek için. Tamam, bu kadar. Basit. Çıt çıta gelecek. Kırmızı bölüm, yeşil bölüm yani. Hemen burada da aynısını yapıyorsunuz. Ama burada bir şey de yapmanıza gerek yok ama burası zaten düz dikim olacak. Birbirine dikilecek kumaş. Şimdi biz iki kumaşı beraber kestik ya. Biz kumaşın ikisini birbirine diktiğimiz zaman yeri hazır zaten. Bunun kırılma yeri hazır. Yani içeriden kırılma yeri hazır. Hemen kendisi oturacaktır. Neredeyse dikişi zaten düz tuttuğumuz zaman kendisi istediğimiz yere oturuyor. Biz yine de garanti iş yapalım. Bu da siyah yapalım. Siyahı da gelelim. Şuradan bir işaret alalım. Şöyle işaret. Tamam. Oraya da bir şunu alın. Oraya da bir işaret koyalım. Şöyle şunu aldım. Ondan sonra şurası da zaten başlangıç noktası. Buraya da ne yapalım? Burası da kalsın. Zaten sıfır noktası. Kumaşın sıfır noktası. Üçgen gelecek. Oraya sabitlenecek. Bu kadar basit ve güzel. Ne kaldı? Bilen, duyan, astar kaldı. Astarı standart çalışıyoruz arkadaşlar. İstersek şu anda hani bazen tarlatana oturmuyor ya astar. Bazen tarlatana oturmuyor. Biz bunu burada çalıştırabiliriz. Ne zaman? Sonra. Çünkü şu anda bunun üzerinde ürün var. Sonra çıkartalım. Veya tarlatanla aynı ölçüde bir şey çıkartalım. Ne dersiniz? Olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın ki? Şu an bizim tarlatanımızın çapı, kalıbı elimizde. Biz bunu biliyoruz. 6 tane koyduğumuz zaman nasıl olacak şekli. Şimdi biz bunu 6 tane üzerinden hesaplarsak alt daire mesafesi çıkıyor. Üst tarafı da mesafesi çıkıyor. Ama bu biraz daha geniş bir şey çıkıyor. Biz onu öyle yapmayacağız. Ya standart yapalım. Bu yani oturacak şeyi yapalım. Çok da fazla sizi yormayacağım. Şu anda burada dersi bitiriyorum. Eklerini yapacağız. Her şeyi güzel çalışacağız. Alt tarafta tabii kumaşın üzerinde şu anda bunun boyu diyelim ki yan tarafta biraz uzun. Evet, uzun. Ne yapacağız? Kumaş üzerinde göreceğiz. Ne yapabileceğimizi. Hep alt tarafı kumaşı sıfır oturtacağız. Üst tarafta kalan fazlalığın yanına kumaş koyacağız. Onun oradan keseceğiz. Ve yani ne yapmış olacağız? Tüm parçaları elimize tam olarak almış olacağız. Arkadaşlar en güzel an şurası. Kol, beden, yaka kalıbı, kuşağı, eteği, pileleri, şekli, şemali, tarlatan kalıbı. Ya nefesim yetmiyor. Nefesim yetmiyor. Yani şöyle düşünelim. Tarlatan kalıbı. Bakın tarlatanı yaptık. Özür dilerim. Tarlatanın kalıbını çalıştık. Tarlatanı ürettik. Ondan sonra beden kalıbını çıkarttık. Kol kalıbını çıkarttık. Tarlatan üzerine de eteğin nasıl duracağıyla alakalı hesabını yaptık. Ya inanabiliyor musunuz? Ne kadar kolaymış. Şimdi siz niye yapmayacaksınız? Yapabilirsiniz. Siz benden daha da iyi olacaksınız. Arkadaşlar hepinize güveniyorum. İnandığımız kadar, hayallerimiz kadar büyüyüz. İnanın başaracaksınız. En iyisini yapacaksınız. Nice hayaller yerine geldi. Bu niye gelmesin ki? Şu anda eğer siz buradaysanız siz demek ki hayal ettiniz burada olmayı ve buraya geldiniz. Demek ki neymiş? Başarmak için de bir adım kalmış. Başarmak için bir adım kalmış. Yapabiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, nasıl güzeliz ama. Bunu tam kalpten söylüyorum size. Nasıl güzelsiniz ama. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. En iyi şekilde bunu başaracağız. En iyi şekilde bunu başaracağız. Turkuaz olmaz. Farklı bir renk olur. Bu olmaz. Başka renk olur. Yeter ki isteyelim. Kendi renginden devam edeceğiz en güzel şekilde. Kendinize iyi bakın. Yeni bir günde görüşmek üzere. Nasıl güzeliz ama.
heyecanlı bir süreç geliyor. Bunu kaçırırsan üzülürsün. İlk sen haberdar olmak istiyorsan şimdi kanala abone ol, bildirimleri aç ve bekle. Bu dersi faydalı bulduysan arkadaşlarına, WhatsApp gruplarına ve diğer gruplara gönder ki herkes faydalansın. Ve devamında yorum yapmayı, beğenmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.